Herkese merhaba, ben İrem. E-Ticaret Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün sizinle çok heyecanlandığım ve bence sizin de çok heyecanla beklediğiniz bir konuyu anlatacağım. Onu paylaşacağım. Ne zamandı? Bir hafta önce mi, 2 hafta önce mi Instagram'dan bir tane Reels paylaştık ve Instagram'dan dolar ile para kazanmak, canlı yayın açarak para kazanmak başlıklı bir Reels'ti bu. İnanılmaz ciddi talep gördü. Hem Instagram'da hem TikTok'ta çok fazla soru aldık. Nasıl yapıyoruz? İşte koşulları neler? Nasıl canlı yayın açıyoruz? Canlı yayında nasıl para kazanıyoruz? Bu Instagram rozetler ne diye ve bugün bunu anlatıyoruz. Şimdi öncelikle Instagram rozetlerin ne olduğunu anlatayım size. Bu hani YouTube'da katıl butonu var ya da ne bileyim işte Twitch yayıncılarına donate yapılıyor falan ya, bağış yani. Kısa tabiriyle aslında Instagram'ın da insanların yani içerik üreticilerinin takipçilerinden bağış alabilmeleri için çıkarttığı yeni bir sistem rozetler. Eğer siz bir içerik üreticisiyseniz, bu arada bunun için çok böyle ciddi koşullara gerek yok, birazdan anlatacağım. İzlemede kalın. Eğer siz bir içerik üreticisiyseniz Instagram sizin takipçilerinizin canlı yayın açtığınızda size bağış yapmasını sağlıyor. İşte 9 lira olur, 19 lira olur, 47 lira olur. Böyle 3 tane seçeneği var. Takipçileriniz size canlı yayın esnasında bağış yapabiliyorlar ve bu para sizin Instagram hesabınıza yatıyor. Instagram hesabınıza yatmıyor da Instagram hesabınıza girdiğiniz banka bilgilerinize yatıyor. Instagram rozetler bu aslında. Ama şimdi bu noktada daha çok işinize yarayabilecek ve çok daha bence kolay uygulayıp kolay para kazanabileceğiniz bir yöntem anlatacağım. Sadece rozetlerle değil, görevleri tamamlayarak da dolar ile para kazanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Instagram'ın bu rozetleri çıkarttı ama rozetleri haliyle çok fazla insana yayması lazım ve insanların da bunu kullanması, Instagram'ın da cebine para katması lazım. Ama bunun için tabii ki bazı şeyleri gözden çıkartıyor ve diyor ki size 3 tane görev vereceğim. 3 tane görev vereceğim. Bu görevleri yaptığınızda da diyor her biri için size belli bir tutar para göndereceğim. Bu da dolar üzerinden olacak. Bence şu an dolar kaç ya? Yani şu an dolarla para kazanmak bence zaten hepimizin en çok isteyebileceği şeylerden bir tanesidir diye düşünüyorum. O yüzden şimdi görevleri size anlatıyorum. İlk göreviniz 15 dakika boyunca canlı yayında kalmak. Bu kadar. Bu kadar basit mi? Bu kadar basit. İşte bu kadar basit. Ve bunun karşılığında Instagram size 100 dolar veriyor. Gerçekten bence 100 dolar 9.27 mi dedin? Benim o kadar matematiğim yok. Ben sözelciyim de ne kadar 1000 liraya yakın para. 15 dakika canlı yayında kalıyorsun ve 1000 lira kazanıyorsun. Bir hesaplayabilir miyiz? Konuşurken bir kuruş atmış. İşte bakın bu videoyu izlerken daha fazla artmış olabilir, anladınız mı? 100 dolar kazanmak bu devirde çok büyük para. Yani arkadaşlar 15 dakika boyunca canlı yayında kaldığınızda yani ilk görevi tamamladığınızda 100 dolar yani 928 lira hesabınıza yatıyor. Hesabınıza yatmıyor bu arada, yani hesabınıza birikiyor. Şimdi onların koşullarını ve paranın ne zaman nasıl yatacağını da anlatacağım. İkinci göreve geçeyim. İkinci göreviniz de çok basit. Başka birisiyle birlikte toplam 30 dakika boyunca canlı yayında kalmanız gerekiyor. Bu arada bunu belli bir süre içinde, bir hafta içinde yani ilk görevden sonraki bir hafta içinde tamamlamış olmanız gerekiyor. İster aynı günde yapın, ister ertesi gün yapın ama bir hafta içinde yapmış olmanız gerekiyor. Yoksa görevler askıya alınabiliyor, başka bir şey olabiliyor. Instagram da bu arada çok buna adapte olamadığı için, yani çok fazla kullanıcı bunu hali hazırda kullanmadığı için koşullar bazen değişiyor, belli başlı istisnalar oluyor. O yüzden rozetleri kullanırken çok dikkatli olmakta fayda var. Her şeyi eksiksiz ve doğru yapmaya çalışın. İkinci görevi tamamladığınızda da hesabınıza toplam 150 dolar yatıyor. Biz 100 doların ne kadar kaç TL ettiğini hesaplayamadık. 150 doları ben hesaplamakta zorlanıyorum. Hesap makineniz varsa siz hesaplarsınız ama güzel para. Şimdi üçüncü göreve geçiyoruz. Üçüncü görev biraz çetrefilli duruyor ama aslında çok basit. Toplam 4 hafta boyunca haftada bir kez en az 15 dakika canlı yayında kaldığınızda hesabınıza 250 dolar yatıyor. Bu kadar basit. Yani şöyle, bu hafta işte bir tane canlı yayın açtınız en az 15 dakika, öbür hafta bir canlı yayın açtınız en az 15 dakika, öbür hafta toplam 4 hafta boyunca açtığınızda 250 dolar kazanıyorsunuz. Bunu bir sonraki ay yaptığınızda yine 250 dolar daha kazanıyorsunuz. Bu kadar basit. Bu arada şimdi koşullarına geçeceğim. Instagram'ın sizden neler istediğini anlatacağım. Koşulları da gerçekten bence inanılmaz basit. İlla böyle milyonlar takipçilerinizin olmasına gerek yok. 10.000 takipçiniz varsa içerik üreticisi olma özelliğiniz aktif oluyor.
Buna nereden ulaşabiliyorsunuz bu arada? O da çok basit. Instagram'da ayarları girdiğinizde orada böyle 3. sırada içerik üreticisi yazıyor. Oraya girdiğinizde en başta rozetler var zaten. Şimdi siz rozetlere başlamadığınız için orada başvuru yazacak. Oraya başvura tıklayacaksınız. Sizden adınızı, TC kimlik numaranızı ve banka bilgilerinizi isteyecek. Ama en önemli kısma geliyoruz. Sonraki aşamalarda sizden işletme türünüzü ve vergi numaranızı isteyecek. Şimdi bunu neden istiyor? Yani bu kadar basitse madem illa bizim bir şirket kurmamıza ve vergi numarasına sahip olmamıza mı gerek var diyecekseniz kesinlikle evet arkadaşlar. Maalesef bence en zor kısımlarından bir tanesi bu. Ama internet üzerinden her videomuzda söylüyoruz. Hep söyledik, yine söylüyoruz. İnternet üzerinden herhangi bir ürün veya hizmet satıyorsanız, online veya fiziksel olarak hiç fark etmez, bir şekilde para kazanıyorsanız sizin vergi mükellefi olmanız gerekiyor ve haliyle de kendinize bir şirket kurmanız gerekiyor. Şirket kurmanın da farklı videoları var zaten profilimizde. Şahıs firması kurmak en düşük maliyetlisi ve en hızlı olanı. Hatta 18-29 yaş arasında da vergi muafiyeti var. Onu da şuralara bir yerlere ekliyoruz zaten. Orayı da izlersiniz. Onlar da çok basit. Yani o aşamaları tamamladıktan sonra gerisini halledebilirsiniz. Ama Instagram'da bu işte işletme türünüzü, vergi numaranızı falan girerken çok dikkatli olun. Çünkü dediğim gibi henüz tam herkes adapte olabilmiş değil buna. Her an bir istisna yüzünden hesabınız kapatılabilir, rozetlerin aktifliğe gidebilir, başka bir şey olabilir. Sıkıntı yaratabilir. Siz işletme türünüzü, vergi numaranızı, her şeyi eksiksiz ve doğru girmeye çalışın. Bu arada sonraki aşamalarda şöyle bir şey de olabilir. Yanlış bir bilgi girdiğinizde veya eksik bir bilgi girdiğinizde bu suç da teşkil edebilir. O yüzden hiç böyle toplara girmeye gerek yok. Siz sakin şahıs firmanızı kurun. En az maliyetlisi o. Onu kurun, vergi numaranızı oraya girin ve kazandığınız paraya bakın. Şimdi evet, geçelim bir sonraki koşulumuza. Şimdi dedim ya arkadaşlar, dolarla para kazanıyorsunuz. Bu sizin işte belli bir yerde birikiyor. Instagram profilinizde birikiyor. Daha sonra sizin banka hesabınıza yatıyor diye. Bu nasıl oluyor? Şimdi siz 100 dolardan az para kazandıysanız maalesef o ay hesabınıza o para yatmıyor. O orada birikiyor. En az 100 dolarınızın olması lazım ki Instagram sizin hesabınıza o parayı yatırsın. Bu sistemde şöyle işliyor. Şimdi orada net gelir diye bir şey var. Toplam size gelen para, işte bağışlar, görevleri yaptığınız oradan gelen para falan. Orada bu para birikiyor. Net gelir bu. Daha sonra işte verginiz çıkıyor oradan. Instagram'ın belli bir payı var. O da çıktığında sizin kendi payınız oluyor. Peki bizim hesabımıza biriken para ne zaman hesabımıza yatıyor diyorsanız, net geliriniz o profilinize düştüğünde, yani rozetler kısmına düştükten sonraki 30 gün içerisinde para hesabınıza yatıyor. Bu arada şöyle bir detay daha var. Eğer diyelim işte takipçileriniz size rozet gönderdi. Siz 70 dolar kazandınız diyelim. Hesabınızda var o. 100 dolar olmadığı için çekemiyorsunuz ya, o orada birikiyor. O ara kafanıza esti. Dediniz ki ben şu hesabımı bir hafta dondurayım. 2-3 gün dondurayım, geri açarım zaten. Ya da ne bileyim, hesabınıza bir şey oldu. Hak ihlali oldu. Herhangi bir içeriğinizden telif yediniz. Bir şey oldu ve Instagram sizin hesabınızı kapattı. O 70 dolar yanıyor arkadaşlar. O yüzden çok hassas bir nokta. Eğer bu işi yapmak istiyorsanız, dolarla para kazanmak gerçekten kolay değil. Kolay olsa herkes yapardı. Eğer bunu gerçekten yapmak istiyorsanız çok hassas davranın ve her şeye çok dikkat edin. Son olarak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Canlı yayınları açtığınızda belli başlı bazı koşulları var. Yapmamanız gereken bazı şeyler var canlı yayınlarda. Orijinal bir içerik sunmanız gerekiyor. Yani başkasının bir yayınını alıp da kendi yayınıza koyamazsınız. Ya da başkasının yayında anlattığı bir şeyi kendi yayınınızda birebir aynı anlatamazsınız. Instagram bunu fark edip size telif attığında yandı. Bir daha rozetleri kullanamayabilirsiniz. Dikkat edin. Aynı zamanda yarışma veya çekiliş de düzenleyemiyorsunuz ya da açıklayamıyorsunuz. Bir de soru cevap yapamıyorsunuz. Şey dedim ya, böyle büyük 100 binlere, milyonlar takipçilere gerek yok diye. 10K takipçiniz olduğunda zaten sizin otomatik olarak içerik üreticisi özelliğiniz açık oluyor. Bunun rozetlerle bir ilgisi yok zaten. Hani profesyonel hesaba geçebilmek için otomatik olarak 10K takipçiye ihtiyacınız var. 10K takipçiden sonra rozetler özelliğiniz ayarlarda içerik üreticisi butonunda en başta aktif olmuş olacak zaten. Yani olmazsa Instagram'la iletişime geçin. Onu ben çok bilmiyorum gerisini. Bu kadardı. Evet arkadaşlar, Instagram rozetlerle canlı yayın açarak para kazanma özelliği bu kadardı. Aklınıza takılan başka bir şey varsa bize yorumlarda yazmayı unutmayın. Ya da sosyal medya hesaplarımızdan da ulaşıp yazabilirsiniz. Her zaman sorularınızı cevaplamaya hazırız.
E-Ticaret Türkiye'den hepinize görüşmek üzere. Bu arada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir de yorum yaparsanız çok iyi olur. Bay bay. A few moments later. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.